Orda kelimesi Türk topluluklarının binlerce yıllık sosyal, ekonomik, askeri ve siyasal örgütlenmesine verilen isimdir. Ordalar feodal örgütlenmeler olan aşiret ya da klan yapılanmaları ile herhangi bir benzerlik arz etmez. Öyle ki orda örgütlenmesi bazen birkaç, bazen onlarca boyu içinde barındırır ve oldukça geniş coğrafyalara yayılan bu yapılar içinde çeşitli boylar, çeşitli görevleri, çeşitli düzeyde üstlenir. Adeta bir organizmayı oluşturan hücreler gibi hareket eden boyların oluşturduğu orda örgütlenmeleri, Türk göçebe topluluklarının siyasi başarılarının altındaki en önemli faktörlerden biridir. Cengiz Han ölmeden önce ülkesini evlatları arasında paylaştırmış, Seyhun Irmağı'nın batısında kalan toprakları en büyük oğlu Cüci'nin soyuna vermiştir. Cengiz Han ülkesini evlatları arasında paylaştırırken Cengiz soyundan hanlar, Cengiz Han sonrasında gelen ve Moğolistan'da ikamet eden büyük kağanlarını kurultay ile seçmiş, sonrasında Cengiz soyundan gelenlerin yönettiği tüm devletler büyük kağanlarına bağlılık yemini etmişlerdir. Altınorda Devleti'nin ilk kağanı olan Batuhan, Büyük Kağan'ın vefatı sonrası Büyük Kağanlık için gayet güçlü bir konumda olmasına karşın Tuluy soyundan Mengü'yü destekleyerek Büyük Kağan seçilmesini sağlamıştır. Mengü ise kardeşlerinden Kubilay'ı Çin'in fethi için görevlendirirken Hülagü'yü İslam devletlerini ele geçirmek için doğuya yönlendirmiştir. Hülagü'nün Bağdat'ı yıkmasına fazlasıyla öfkelenen Batuhan'ın kardeşi Berkağan, Büyük Kağan'a bağlılık yemini ettiği ve töreyi çiğneyemeyeceği için eli kolu bağlı bir şekilde harekete geçememiştir. Ta ki Mengü'nün ölümüne kadar. Mengü öldükten sonra Moğolistan'da bir iç savaş yaşanmış ve savaşı kazanan Kubilay taraftarlarıyla bir kurultay tertipleyerek Moğol İmparatorluğu'nun büyük kağanlığı tahtına oturmuştur. Fakat Altınorda Hanı Berke, Kubilay'a bağlılık yemini etmeyerek resmen Moğol İmparatorluğu'nu bölmüş ve Altınorda Hanlığı tam bağımsız bir hale gelmiştir. Sonrasında ise Berke, Hülagü Han'ın kurduğu Bağdat'ı yakan Moğol İmparatorluğu'na bağlı İlhanlı Devleti'ne karşı sürekli seferler yaparak Büyük Han Kubilay'ın gönderdiği destek ordularına rağmen defalarca Hülagü'yü yenilgiye uğratmıştır. Nüfusunun ezici bir çoğunluğu Kıpçak Türkü olan ve İdil Bulgar medeniyeti mirası üzerine kurulan Altınorda Devleti, yüzyıllardır birbirleriyle savaşan Oğuz Yapguluğu, İdil Bulgar Devleti, Hazar İmparatorluğu ve Peçenekleri tek devlet içinde toplamıştır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerini simgeleyen 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlardan biri olan Altınorda Devleti'nin kurucusu Moğol soyundan olmasına karşın Altınorda Devleti sadece Türkleşmiş ve Deşti Kıpçak ile Kazak steplerinde Türk birliğini sağlamasından ötürü önemli bir Türk devleti değildir. Moğol İmparatorluğu'nun gücünü kaybetmesine sebep olan ve muhtemel Haçlı-Moğol ittifakının İslam coğrafyasında ilerlemesini önleyerek tarihin akışını değiştiren bir devlettir. 13. yüzyılda tüm Türklerin ve İslam coğrafyasının kaderini Kıpçak Türkler elinde tutmuştur. Memlükler ve Altınorda akınları ile zayıflayan Moğolların tahakkümleri altında tuttukları Anadolu'da gücü zayıflamış ve nispeten dar bir coğrafyaya sıkışmış kalabalık Oğuz boyları yeni siyasi güçler kurmaya muktedir olmuştur. Osmanlı Beyliği Kuzeybatı Anadolu'da güçlenerek henüz yeni önemli bir yerel güç halini almaya başlarken daha kuzeyde Berke Han'ın vefatından 50 sene sonra Altınorda tahtına Özbek Han oturmuştur. Altınorda hükümdarları Özbek Han'a kadar Berke Han dışında Müslüman olmamış fakat Müslüman olmayan hanlar Müslümanlara karşı herhangi bir baskıda bulunmamış, hatta aynı dili konuştukları Mısır'a hükmeden Kıpçak kökenli Memlükler ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Özbek Han da hükümdar olduğu sırada henüz İslamiyet'i kabul etmemişti. Hatta 1315 yılında kız kardeşi Könçek Hatun'u Moskova Knezi Yuri Daniloviç ile evlendirmiş, Könçek Hatun da bu münasebetle vaftiz edilerek Agata adını almıştır. Özbek Han 1320 yılında İslamiyet'i kabul ederek Muhammed adını aldı. Nitekim Ulu Bey de Özbek Han'ın saltanatının 8. yılında Müslüman olduktan sonra bütün Deşti Kıpçak'ı İslam'a soktuğunu belirtir. Özbek Han Batu ve Berke Hanlarla birlikte Altınorda Devleti'nin en kudretli hanları arasında sayılmaktadır. Altınorda Devleti'nin doğu topraklarını yöneten Gökorda'nın başına Müslüman olan İrzen Han'ı geçiren Özbek Han, bölgenin Müslümanlaşmasına önemli katkılar sağlarken Balkanlarda Trakya'ya kadar akınlar yaparak Bizans'ı dehşete düşürmüştür.
Moğol istilası esnasında Orta Asya'da mevcut Türk boy birlikleri ve yapıları ciddi hasar görmüş. Birçok Türk boyu özellikle Karluklar ve Oğuzlar ya daha batıya göç etmişler ya da direnerek büyük kayıplar vermişlerdir. Özbek Han Orta Asya'da hakimiyet havzasını geliştirirken bu dağınık Türk boylarının tekrar belli bir düzen halinde organize olmasını sağlamış ve Orta Asya şehirleri tekrar kalabalıklaşmaya başlamıştır. Özbek Han'ın huzuruna çıkan Arap seyyah İbn Batuta kitabında Özbek Han'ın ülkesinin ihtişamından hayranlıkla bahsederken Arap ve Fars coğrafyasındaki halklar Altınorda Devleti'nin hamisi olduğu Müslümanlara Özbek Han'a nispet ile Özbek demeye başlamıştır. Öyle ki Özbek adına Balkanlardan Kırım'a, Kafkasya'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyada rastlanabilmektedir. Tüm yer adları ve lakaplar Altınorda bakiyeleri olup Özbek Han adına nispetle ortaya çıkmıştır. Maveraon Nehir bölgesindeki Özbek olarak anılan halk ile halkı Müslümanlaşmış ve Uygur ile Karluk kültürü temellerinde yeni bir Türk medeniyeti inşa etmiş olan Çağatay Hanlığı'nın batı kanadını oluşturan Çağataylılar zamanla etkileşim haline girmiş. Moğol istilasından sonra tekrar Maveraon Nehir bölgesi gerek ekonomik, gerek kültür, gerekse bilim alanında tekrar gelişim sürecine girmiştir. Çağatayca bölgenin bilim ve edebiyat dili haline gelirken Osmanlı şehzadeleri dahi Çağatayca öğrenmeye önem vermiştir. Timur döneminde altın çağını yaşayan Maveraon Nehri bölgesinde 1428 yılında Cengiz Han'ın torunu Cüci'nin 5. oğlu ve Altınorda Kağanı Batuhan'ın kardeşi olan Şeyban'ın soyundan Ebul Hayır tarafından günümüz Özbekistan topraklarının kuzeybatısında Aral Gölü'nün çevresinde Özbek Hanlığı kurulmuştur. 1598 yılında ise Özbeklerin başına yine Cüci soyundan Canibek hanedanlığı geçmiştir. Özbeklere başkentlik yapmış ve en önemli iki şehri olan Buhara ve Semerkant günümüzde bağımsız Özbekistan sınırları içinde bulunmaktadır. Günümüzde nüfusu 35 milyona ulaşan ve Orta Asya'nın en kalabalık halkını oluşturan Özbek halkının ilk nüvesi Altınorda döneminde oluşmuş, Emir Timur döneminde ise Batı Çağataylılar ile karışarak ortaya çıkmış bir halktır. Yine Timur'un bölgeye hükmetmesiyle Özbekler bugünkü topraklarına yerleşmişler, konuştukları dil ise Çağatayca ve Uygurca'ya yakınlaşmıştır. Öyle ki Özbek ve Uygur dili Türkçenin Karluk grubunda bulunan iki önemli lehçedir. Cengiz Han sonrasında Orta Asya'da şekillenerek ortaya çıkan tek halk Özbekler değildir. Günümüzde bağımsız Özbekistan'ın kurulmuş olduğu verimli toprakların kuzeyinde, uçsuz bucaksız steplerde yüzyıllarca hüküm sürmüş olan Kazaklar da Cengiz Han sonrası dönemde dağınık Türk boylarının tekrar organize olmasıyla ortaya çıkmış bir halktır. Tıpkı Özbekler gibi Cengiz soyundan bir han tarafından 1465 tarihinde ilk Kazak Hanlığı kurulmuştur. Cengiz Han'ın torunu Cüci'nin 5. oğlu Tokat Temür soyundan Kerey ve Canibek Han kendilerine bağlı boylar ile ilk Özbek Hanlığı'na yakın bir bölgede Aral Gölü'nün kuzeyinde varlıklarını sürdürürken yine Cüci soyundan olan ilk Özbek Hanı Ebul Hayır Han ile ihtilafa düşmüşler ve savaşmalarına karşın Ebul Hayır Han'a yenilerek bölgeden göçmek zorunda kalmışlardır. Sürgün edilen boylar 1440 yılında Aral bölgesini terk ederek günümüzde Güneydoğu Kazakistan'da bulunan Yedisu bölgesindeki Çu Nehri boylarına gelmişlerdir. Malları elinden alınmış ve sürgün edilmiş bu boylara yerliler Kazak adını vermişlerdir. Babür Şah'ın Babürname adlı eserinde Kazaklık günleri tabiri kaçaklık günleri, hükümdarlar için kullanıldığında ise iktidarı kaybederek orada burada tahtsız, ordusuz, perişan bir vaziyette dolaşma anlamına kullanılmıştır. Aynı dönemde Doğu Çağatay Hanı olan Esenyesübuga, Ebul Hayır Han'a düşman olduğundan ötürü Kerey ve Canibek Hanlara destek vermiş ve Kazaklara Yedisu bölgesinin batı bölümünü vermiştir. Ebul Hayır Han'dan kaçan birçok Kıpçak boyunun buraya yerleşmesiyle Kazak Hanlarına bağlı olan boyların sayısı zamanla çoğalmıştır. 1470 yılına gelindiğinde ise Özbek Hanlığı'nın üzerine kalabalık bir orduyla sefer düzenleyen Canibek Han, Özbek Hanı Muhammed Şeybani'yi Yesi şehrinde ağır bir yenilgiye uğratmış ve Özbeklerin daha güneye göç etmesine sebep olmuştur. Burunduk Han döneminde genişleme siyasetine devam eden Kazaklar, günümüzde Kazakistan'ın üzerinde kurulu olduğu steplere hükmetmeye başlamıştır. Bölgedeki diğer Türk boyları da zamanla Kazak olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Fakat Kazaklar 2,5 milyon kilometre kareyi bulan bu toprakların yönetimini üçe bölerek sağlamıştır. Cüz ya da Orda denilen bu yapıların adları ilk Kazak Hanlığı'nın kurulduğu bölge Ulucüz, günümüzde Kazakistan'ın iç bölgelerindeki topraklarda Ortacüz ve Batı Kazakistan'da Hazar Denizi kıyılarında Kişicüz'dü. Her orda ya da cüzboy yapılanması ve yönetiminde özerk iken dışarılardan gelecek bir saldırıya karşı birleşmekle mükellefti. Göçebe kültürünü uzun süre devam ettiren Kazaklar 400 yıl boyunca steplere hükmetmelerine karşın Rusların ilerlemesine engel olamamışlardır. Kırgızca, Nogayca, Karakalpakça, Başkurtça ve Tatarca ile aynı grupta olan Türkçenin Kıpçak grubuna giren Kazak lehçesini konuşurlar. Günümüzde Kazaklar 20 milyona ulaşan nüfusları ve 2 milyon 700 bin kilometre karelik ülkeleriyle Orta Asya'nın Özbeklerden sonra en kalabalık ikinci ve en geniş topraklara sahip halkıdır. Orhun yazıtlarında adı geçen Kırgızlar, günümüzde varlığını sürdüren Türk halkları arasında en kadim topluluklardan biridir. Öyle ki Bilge Kağan yazıtına Kırgızlarla ilgili şu satırlar kazınmıştır. Karı söküp Kökmen dağlarını aşarak ilerleyip yaya olarak Kırgız halkını uykuda baskına uğrattım. Hakanları ile Songa dağlarında çarpıştım. Hakanlarını öldürdüm. Ülkelerini orada aldım. Yaklaşık 5 milyonluk nüfuslarıyla Orta Asya'nın diğer birçok toplumundan farklı olarak yüzlerce yıl boyunca Tanrı Dağları'nda izole bir hayat sürmüş olan Kırgızların ilk ana vatanı Sibirya'da Altay bölgesinin kuzeyinde Yenisey Nehri boylarındaydı. Geçmişte Hun, Göktürk, Uygur Kağanlığı gibi güçlü Türk kağanlıklarının egemenliğinde varlıklarını sürdüren Kırgızların altın çağı, Türklerin kadim başkenti Ötüken'i ele geçirmeleriyle başlamıştır. Kırgızlar 840 yılında Uygur başkenti Ordubalık'ı basarak son Uygur Kağanı Hosa'yı öldürdükten sonra halkı kılıçtan geçirmiştir. Kırgızlar tarafından yıkılan Uygur Kağanlığı sonrasında Uygurlar yurtlarını terk ederek daha güneye, günümüz Doğu Türkistan topraklarına yoğun bir şekilde göç etmeye başlarken Yenisey vadilerinin kadim sakinleri Kırgızlar daha güneye göç ederek Orhun Vadisi'ne, Ötüken ve çevresine yerleşmeye başlamıştır. Uygur Kağanlığı'nı oluşturan önemli Türk topluluklarından biri olan Karluklar da aynı dönemde Kırgızların egemenliğini tanımayarak Kırgız Kağanlığı'nın kuruluş yılı olan 840 yılında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Karlukların kurdukları bu devletin adı Orta Asya'da önemli izler bırakacak olan Karahanlılardır. Yaklaşık 80 sene boyunca Orta Asya'nın egemen gücü olan Kırgızlar, Moğol kabilelerinin baskısı ile 920 yılında daha güneye Tanrı Dağları'nın eteklerine göç etmeye başlamıştır. Ayrıca bu tarih Orta Asya'ya hükmeden kudretli kağanlıkların kutsal şehri Ötüken'in bir daha geri alınmamak üzere kaybedildiği tarihtir. Kırgızların ilk vatanı Yenisey Vadisi'nde Kırgız lehçesi ve Göktürk alfabesiyle yazılmış birçok yazıt halen gün yüzüne çıkmakta olup Yenisey Vadisi'nden Kırgızların büyük göçü dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nda anlatılmaktadır. Bu göçe katılmayarak Yenisey vadilerinde yaşamaya devam eden Kırgızlar ise günümüzde Hakas adını almışlardır. Halen gök tanrı dinine inanan ve Rusya Federasyonu içinde Hakas özerk bölgesinde yaşayan Hakasların bir diğer adı da Yenisey Kırgızlarıdır. Tanrı Dağı'na yerleşen Kırgızlar, komşuları olan Karluklar ve Uygurların etkisiyle zamanla İslamiyet'i kabul ederken Özbek Hanlığı, Timur Devleti ve Hokan Hanlığı'na bağlı olarak varlıklarını sürdürmüştür. Rusya'nın Orta Asya'yı işgali sonrasında en fazla ayaklanan halkların başında gelen Kırgızların bir kısmı bu dönemde Afganistan ve Doğu Türkistan'a göç etmek zorunda kalmıştır. 1917 yılında ise Rusya'da gerçekleşen Ekim Devrimi sonrası milliyetçiler tarafından Kazak-Kırgız Ortak Devleti Alaş orada kurulmuş olsa da bu devlet fazla uzun ömürlü olmamıştır. Günümüzde bağımsız Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Kırgızların dili komşuları olan Kazaklar gibi Türkçenin Kıpçak grubunda yer almakta olup Kazakça ile oldukça yakındır. Öyle ki birçok Kırgız boyu tarihi süreçte Kazak halkının oluşumunda yer almış, Kazak Hanlığı'nın güçlenmesini sağlamıştır.